Yemek okulumuza hoş geldiniz. Bu hafta size katman katman, çıtır çıtır, bol kıymalı, bol soğanlı çarşaf böreği yapıyorum. Ve çarşaf böreği için nelere ihtiyacımız var? Tabii ki 500 gram beyaz un. İnşallah sıcak. Şimdi onun üzerine 1 tatlı kaşığı tuz koyacağım. Ve 320 gram da suyum var. Mayasız bir hamur. Çarşaf böreğini böyle çarşaf gibi açacağımız için yani fazla mayalanan hamur açılmayıp yırtılıyor. O yüzden mayasız hamurla çalışmak hem daha kolay hem daha çıtır. Eğer hamura zeytinyağı koyarsanız ya da tereyağı, o zaman böyle birazcık daha hani böyle bir çıtır çıtır bir börek vardır. Bir de böyle daha ev böreği gibi böyle daha yumuşak bir börek vardır. Daha öyle bir yere gidiyor. Çünkü yağ hamurun içinde hani hep biz şey diyoruz ya işte gluten ağı oluşuyor ve böylece içine daha fazla hava hapsedebiliyor, esnek oluyor. Yağ bunları kesiyor ve çok daha kısa oluyor. Atıyorum mesela bizim hamburger ekmeğini düşünün. O yağlı bir hamurdur. Onun o dışının çıtırı çok daha azdır, daha yumuşaktır. İçi de çok daha büyük büyük delikleri olmaz, küçük küçük delikler olur. O da işte gluten ağını yağın kesmesiyle alakalı. Ama mesela yağlı bir ekmeğin hamuru da çok daha böyle ağızda dağılan ve ipek gibi bir hamur olur. Hani içinde öyle bir fark oluyor, dışında öyle bir fark oluyor. Daha böyle yumuşak bir hamur isterseniz buraya birkaç kaşık yağ da koyabilirsiniz tabii ki. Ama ben tabii ki çıtırlık peşinde olduğum için koymayacağım. Bunu da yani bu başta ne kadar iyi yoğurursanız hamur sonra daha iyi açılır. Yani hamurun incecik ve güzel açılmasının en büyük iki sırrı: bir, hamuru iyi yoğurmak. 2, hamuru dinlendirmek. Dinlenmeyen hamur açılmaz. Hani böyle şey düşünün. Böyle herhangi bir açacağınız, bu pizzada olur, yufkada olur. Açacağınız herhangi bir şeyde hamur hiçbir zaman yoğrulur yoğrulmaz açılmaz. Hatta açmaya çalıştığınızda böyle geri çeker. Yani böyle siz iterseniz o geri çeker. Hamur kasılır. Onu bir gevşetip dinlendirmek lazım ki böyle açacak kıvama gelsin. Şimdi artık bu halden iyice pürüzsüz ve yumuşacık bir hale gelene kadar 8-10 dakika yoğuracağım. Şimdi bunu 4 bezeye ayıracağım. En az bir 20 dakika. Ama yani 1-2 saat beklerse de hiçbir şey olmaz çünkü mayasız hamur. Bunların üzerine tabii ki bir nemli bez örtüyoruz. 20 dakika sonra buluşmak üzere. Şimdi bir 15-20 dakika geçti. Hamurlar iyice dinlendiler. Bunları böyle birazcık unlayıp hafif büyüteceğim. Şöyle bir tabak boyutuna getireceğim. Yağlayacağım ve tepsiye alacağım. Burayı birazcık unladım. Bu kadar çok değil. Hatta fazla onu da bir alıp şöyle bulamak suretiyle sadece bir tarafını yapsak yeter. Diğer tarafına zaten bulaşacak. Şöyle de katlıyorum yağlı taraflarını kendi üstüne ve devam ediyorum. Bunu açmak için neden yağlıyoruz gibi bir soru geliyor insanın aklına. Yağlarken bizim muhatap olmamızı kolaylaştırıyor. Hem de bunu sonrasında hani açıyoruz ve katlıyoruz ya, o yağ yani üst üste gelen incecik hamur tabakalarının arasında bir başka katman oluşturuyor ve böylece o böyle her bir katmanın oluşmasına yardımcı olan şey aslında yağ. Yağ olmazsa onlar birbirlerine yapışıp birleşebilirler. Tamam. Şimdi bu şekilde de bir 15-20 dakika bekleyecek. Ondan sonra artık çeke çeke açmaya başlayacağız. Ve buraya tabii ki çarşaf gelecek. Şimdi en heyecanlı ana geldik. Böyle temiz bir masa örtüsü serdim. Şimdi şurada yağladığım hamurlardan yağladığım için birbirlerine yapışmadılar gördüğünüz gibi. Önce elimde ve şuralarımla, parmak ucumla değil çünkü o yırtıyor. Şöyle birazcık ortasını inceltiyorum. Zaten hamurumuz yeterince dinlendiği ve güzelce yoğrulduğu için hemen açılıyor. Orta zaten incelince birazcık daha kenarlara gidiyorum. Elimdeyken birazcık şansımı zorluyorum. Ondan sonra artık bezin üstüne koyup kenarlardan şöyle çeke çeke, önce şöyle çekiyorum, bununla götürüyorum şöyle.
her tarafını dolanarak iyice incelene kadar gidiyorum. Mesela şurası hala ince ama burası daha kalın. Öyle olunca şöyle şuraya yırtılır diye de bence dert etmeyin. Çünkü zaten katlayacağız. Önemli olan inceliği. Şurası kalın mesela. Burayı çalışmalıyım belki. Burada şu kenarlar birazcık kalın kalıyor ister istemez ve böyle buradan çektikçe artık kopmaya başlıyor. Orada ben açıkçası şu kenarları böyle boylu boyunca sadece kalın olan kısımları, çünkü bunlar sonra doladığımızda içte kaldığı zaman hamurlaştırıyor ve çıtırlığını azaltıyor. Bu hamura 500 gram kıyma ve yaklaşık 1 kilo soğanla çok bayağı dolu dolu bir harç hazırlayabilirsiniz ama 300 gramla da yaparsanız kötü bir börek olmayacaktır. Böyle serpe serpe. Böyle arada top top kalınca alıp dağıtıyoruz. Galiba birazcık daha koyacağım. 3 kaşık falan alıyor, evet. Sadece şu en sona fazla koymadım. O da hamur çok ince olduğu için bunu doladıktan sonra en son katta çok görünüyorlar. Hatta ilk kat yufkanın altında bile yanabiliyorlar çok ince olduğu için. Şimdi geldik bunu katlamaya. Şöyle bir örtüyü alıyorum. Şuradan zaten kaldırınca kendinden de böyle lüp 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 diye dolanıyor. Ondan sonra ben devam ediyorum. Gidi. Korktum ya. Şöyle birazcık da uzatabiliriz. Tepsimizi alıyoruz. Bu kalan yağla yağlıyorum. Turşular çok inceyse ve içi yoksa, yani çok hep hamursa alabilirsiniz. Şöyle böyle de şöyle şekil de verebilirsiniz. Ama bundansa ben böyle kol böreği diyorlar, sarıyer böreği diyorlar. Onun gibi şöyle dolamayı daha çok seviyorum ve hani her yufkadan ayrı bir börek yapıyorum. Tek bir büyük börek yerine böylece daha fazla yüzey alanı oluyor, daha fazla çıtırtı oluyor. Tepsiye güzelce yerleştiriyorum. Bu şekilde dördünü de yapacağım ve hazır olacak. Hepsini yaptım. Daha doğrusu Arzu abladan da biraz yardım aldım sonlara doğru. Şimdi üstlerini yağlayacağım ve ondan sonra 190 derece fırında 30-35 dakika güzelce renk alana kadar pişireceğim. Üzerine isterseniz yumurta da sürebilirsiniz. Birazcık daha çabuk renk alır. Ama ben çıtırtıcı olduğum için yağı tercih ediyorum. Harcı da böyle çizgi haline değil, dağıtarak koyduk ki hepsi bir yerde olunca, evet kıymalı çok sıkıntı değil ama patatesli de ıspanaklı da onlar birazcık daha sulu olduğu için harca yakın yerler daha hamur oluyorlar. Hani bunu seviyorsanız öyle yapabilirsiniz ama dağıtınca daha da çıtır oluyor. Altlı üstü fırında 190 derecede yaklaşık 30-35 dakikada güzelce renk alacak. Ondan sonra da çıtır çıtır yiyeceğiz. Böreğimiz pişti efendim. Şimdi birazcık bekleyince daha yumuşak oluyor. Aklınızda olsun. Ya çok güzel oldu. Hemen bir doğrayayım. Dur. Börekçi bıçağımla yapacağım. Aa! Çok mutlu. Katman katman, kıyır kıyır, çıtır çıtır kıymalı çarşaf böreğimiz pişti. Ne denir ki? Diyecek çok bir şey yok. Beğendiyseniz, ki bence beğenmişsinizdir, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Afiyet olsun.